Annenin gebelikte geçirdiği bir hastalık, bebekte olan bir ateşli hastalık ya da havale öyküsü bizim için çok önemli olabiliyor. Bunlar kaymalara yol açabiliyor. Kayması olduğu zaman bir çocuğun mutlaka hangi ayda olursa olsun göz doktoruna götürülmesi gerekiyor. Bu kaymalar içe, dışa, yukarı ya da aşağıya şekilde olabiliyor. En çok içe ya da dışa kaymaları görüyoruz. Bunun yanında yalancı kayma dediğimiz burun kökünün geniş olmasından kaynaklanan bir yalancı kayma durumu da olabiliyor ki bunu sadece göz doktoru ayırt edebiliyor. O yüzden bebekleri kayma tespit ettiğimiz zaman hemen yok ailede başka bir öykü varsa 6 ay ve 1 yaş dönemlerinde göz doktoruna bir muayenesini yaptırmak gerekiyor. Kayması olan bir çocukta o göz kaydığı zaman o gözden gelen görüntü beyne gidemiyor. Dolayısıyla o gözde göz tembelliği yol açıyor. Göz tembelliğine neden oluyor. Kaymasının hızla tedavi edilmesi gerekiyor ki bu beyin gelişiminin de aynı zamanda eş zamanlı düzeltilmesi için. Kayması olan bir çocukta bizim tedavi şeklimiz aslında birkaç yönde. Bir kere göz bozukluğu varsa gözlük veriyoruz. Göz tembelliği varsa bunu tedavi ediyoruz. Kapamalarla özellikle. Hala daha kaymamız devam ediyorsa o zaman şaşılık ameliyatını yapmamız gerekiyor. Yani sadece kayması olan bir çocuğun tedavisi ameliyat değil. Ameliyatı nasıl gerçekleştiriyoruz? Tabii çocuklarda bu genel anesteziyle oluyor. Kaymanın türüne göre, yani dışa kayıyorsa ona göre, içe kayıyorsa ona göre ameliyatını gerçekleştiriyoruz. O kaymayı gözü hareket ettiren kasların ayarlamasını yapmak şeklinde. Peki biz göz tembelliğinden bahsettik. Çocuklarda göz tembelliği çok önemli. Bu sadece kayması olan çocuklarda değil, iki göz arasında göz bozukluğu olan, bebeklikte katarağı olan ya da ciddi göz kapağı düşüklüğü olan hastalarda göz tembelliği karşımıza çıkabiliyor. Bunların hızla çocukluk döneminde tedavi edilmesi gerekiyor.